cezbeden tarafı da var, tehlikeli tarafı da var. İşte bu yeni neslin, işte bu yeni kuşağın, Z kuşağın bunlara ilgi göstermesi, bu YouTube şeylerine ilgi göstermesi yanlış bilgi edinmelerine sebep olabilir. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. 2 milyon takipçili bir habercinin e, ciddi bir kitleyi çok ciddi bir olaya sürükleyebileceğini düşünüyorum. Yapabilirdi aslında. İstese bunu yapar. Çünkü denetleyen yok. Yani Google veya işte YouTube ne kadar denetim şey koysa bile mesela en son Twitter'da vardı. Bu gerçek değil mi? Böyle bir şeydi. Mesela Trump'a yapmışlar. Trump'ın tweetine bu gerçek olmayabilir gibi bir şey eklemişler. Facebook'ta yaptı mesela bunu. Evet. Otosansür. Otosansür söz konusu ama işte hocam orada da hani Twitter tarafında da işte enteresan bir sansürleme şeyi de var doğal olarak. Medya hocam büyük bir güçtür yani. Sosyali olsun, diğeri olsun hakikaten kitleleri de harekete geçirir ve enteresan şeyler oluşturabilir. Ama tabii bu etik çizgiden yani gazetecilik ahlakından ayrılmadan bunları yapmak lazım. Ama tabii fenomenler tarafından işte influencer tarafıyla mesele onlar bir gazetecilik midir? Yani gazetecilik değildir tabii ki yani. Değil tabii. Tabii ki de değil. Ama netice itibariyle kitleleri yönlendiriyorlar mı, sürüklüyorlar mı? Evet yani gazetecilik olmasa da kitleleri ciddi anlamda manipüle edebiliyorlar. Yani manipülasyon tarafıyla bu kullanılıyor. Geçen bir araştırma okudum ben. Bir kitap gibi bir şeydi, editörlük de yapıyoruz ya. Şöyle bir şey araştırma yapmış. Bir tane adamı almış hocam, tamam mı? Takipçi sayısı 100 filan Instagram'da başlıyor adamı incelemeye. İşte adamın takipçi sayısı 1 milyona çıkana kadar böyle takip etmiş adamı. Bütün fotoğraflarını incelemiş içeriksel olarak içerik analizi yapmış. Şimdi adam normalde böyle normal şeyler paylaşıyor. Yani sıradan şeyler. Sonra belli bir eşik var hocam orada. Yani bu artık herhalde bir 10 binin üstüne çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Artık absürt şeyler paylaşmaya başlıyor mesela adam. Yani normalde olduğundan çok farklı bir hale dönüşüyor adam. Yani o ilk başladığı yerdeki işte giyimi, kuşamı, kılık, kıyafeti, görünüşü, konuştuğu şeyler, paylaştığı şeylerle böyle bir 5 binin 10 binin üstüne çıktıktan sonra paylaştığı şeyler birbirinden çok alakasız yani. Dersin ya yeni bir adam yaratmış bu Instagram. Yani bu adam değil arkadaş dersin. Hani gerçekten de böyle bir etkisi de var. Bunun denetlenebilir olması gerekir ama işte bir yandan da özgürlükler deyince de o tarafta nasıl denetlenecek o kısmı da bilemiyorum. Burası da tartışılacak bir şey esasında. Yani bunun üzerinde de gerçekten tartışılması lazım.